Murat Bilgisayar olarak herkese merhabalar. Yeni bir tamirat tadilat serisiyle karşınızdayız. Bugünkü ürünümüz HP Pavilion. Görmüş olduğunuz ürün. Çalıştıralım ve sorunumuzu beraber görelim. Görmüş olduğunuz gibi The selected boot device failed. Press enter to continue. Sorunumuz bu arkadaşlar. Beraberce bu sorunu çözmeye çalışalım. Bu hatamızın sebebi hard disk ile alakalı bir sorun yaşadığımız anlamına geliyor. İki sebebi olabilir. Yazılımsal sorunumuz olabilir veyahut da donanımsal bir sorunumuz olabilir. Tabii ki bunu söylerken BIOS'a girip BIOS'taki bazı ayarları değiştirmediğinizi varsayıyorum. Eğer ki BIOS'a girdiniz ve bazı ayarları değiştirmiş iseniz, daha sonrasında böyle bir hatayla karşılaşmışsanız muhtemelen BIOS'taki bazı ayarları karıştırdığınız için böyle bir hata almış olabilirsiniz. Biz normal bir şekilde bilgisayarımızı kapattık, tekrar açtığımızda bu sorunla karşılaştığımızı varsayıyoruz. Fakat donanımsal problem olduğunu düşünen arkadaşlarımız var ise videomuzu adım adım izlemeye devam edebilirler. Çünkü öncelikle hard diskimizi değiştireceğiz. Daha sonra montajını yapacağız. En sonunda da Windows'umuzun kurulumuna beraberce geçeceğiz. Bizim ürünümüzde hard disk sorunu olduğundan eminiz. Bundan nasıl emin olabiliriz? Öncelikle ondan bahsedeyim. Çok yaklaştıracağım, kusura bakmayın. Sanırım birazcık duymuşsunuzdur. Bir cızırtı sesi, bir hırıltı sesi gibi, bir şey sürtüyormuş gibi bir ses şu kısmından geliyor. Bilgisayarımızın zaten bu kısmında hard diskimiz mevcut, alt kısmında. Hard diskimizden ciddi bir ses geliyor. O yüzden biz hard diskimizin arızalı olduğundan %100 eminiz. Biz direkt olarak hard diskimizin sökümüne geçelim. Öncelikle alt kapağımızı açmak için bu bilgisayarımıza bataryamız yok. Sizin bataryanız varsa bataryayı bu tırnaklardan sökerek çıkartabiliriz. Bir tane burada vidamız var. Bir tane burada vidamız var. Burada vidamız var. Burada vidamız var. Ve burada vidamız var. Bu vidamızı söktükten sonra DVD writer'ımızı yerinden çıkartabiliriz. Bu gördüğünüz kaymaması için laptopunun alttaki kauçukların altında vidalarımız vardır. Bunları unutmayalım. Bu notebook'umuz daha önceden söküldüğü için buradaki vidaları, ön taraftaki vidaları zannedersem daha önceden takılmamış. Ama sizin burada gördüğünüz gibi vida yerleri var. Sizin buralarda vidanız olabilir. Bizim sadece burada vidamız kalmış. Bu vidalarımızı söküyoruz. Vidaları sökme işlemimiz tamamlandı. Bu işlemden sonra bilgisayarımızı çevirelim. Açarken dikkatli olalım çünkü menteşeyi tutan vidalarımızı söktük. Buradaki vidalarımızı hasar vermeyelim. Daha sonra sivri bir bıçak yardımıyla buradaki tırnaklarımızı adım adım sökelim. Şimdi hafiften çekersek kasamız rahatlıkla yerinden çıkacaktır. hard diskimizi tutan
Burada bir tane vidamız var. Bu vidamızı söktükten sonra hard diskimizi çıkartabiliriz. Koruyucusu var hard diskimizin bu kenarına da bilgisayarı sabitlemek için. Bunu da söküyoruz. Söktüğümüz hard diskimiz bu. Arıza olan hard diskimiz. Benim önerim söktüğümüz hard diskinizin yerine SSD hard disk takarsanız bilgisayarımız daha performanslı olur. Fakat biz bu ürüne yine 500 GB'lık Vestel Digital'in bir hard diskini takacağız. Özel bir sebepten dolayı bu hard diski takmamız gerekiyor. Ama benim şahsi fikrim olsaydı kesinlikle bu bilgisayara SSD hard disk takardım. Daha sonra sökmüş olduğumuz metal kısmı hard diskimizin üzerine getirip vidalayalım. Aynı şekilde tırnakları yerine denk gelecek şekilde yerine takalım. Son olarak hard diskimizi sabitleyen vidamıza takalım. Hard disk montajımız bu kadar arkadaşlar. Alt kasamızın da montajını yaptıktan sonra köşelerden bastırarak tırnakların, söktüğümüz tırnakların oturmasını sağlayalım. Hard disk ve kasa montajımız tamamlandı. Bu adımdan sonra şarj fişimizi takıyoruz. Hazırlamış olduğumuz Windows yüklü olan flash belleğimizi bilgisayarımıza takıyoruz. Her videomda söylüyorum ama bu flash belleğin nasıl hazırlandığını bilmeyen arkadaşlarımız varsa kanallar ve video mevcut. Flash belleğe nasıl Windows yüklenir, nasıl hazırlanır o videoyu izleyip bu flash belleği hazırlamaları gerekiyor. Bu videomuzu uzun olmasın diye o adımı atlıyorum. Dolayısıyla bu flash belleğimizin olduğunu varsayarak bilgisayarımıza takıyorum ve format kısmına geçiyorum. Bilgisayarımızı açma tuşuna bastıktan sonra ESC tuşuna arka arkaya birkaç defa basmamız gerekiyor. Bu ekranı gördükten sonra F1, F2, F9, F10 ve F11 seçenekleri var. Biz F10 seçeneği ile BIOS'a giriyoruz. BIOS'ta yapmamız gereken bir iki adım var. En alt kısımda Boot Options yazan kısma giriyoruz. Burada Security Boot kısmını buluyoruz. En altta. Enter'a basıp bunu Disable hale getiriyoruz. Daha sonra hemen üstündeki Legacy Support yazan kısmı Enable hale getiriyoruz. Ve bu kısmı da evet diyoruz. Bu ikisini yaptıktan sonra F10 tuşuna basıyoruz. Ayarlarımızı kaydedip yeniden başlatıyoruz. HP'nin bu modellerinde her seferinde random bir sayı verir bize. 4263 vermiş mesela bu seferlik. Bu sayıyı yazıp tekrar Enter'a basmamız gerekiyor ki yaptığımız değişiklikleri kesinlikle kaydetmek istiyor musunuz diye tekrar bize soruyor. Biz bunu 4263 bu rakamı yazıp Enter'a bastığımız zaman artık ayarlarımız tamamen kayıt olmuştur. Tekrar ESC tuşuna basarak ilk ekranımıza dönmemiz gerekiyor. Bu ekranı gördükten sonra tekrar F9 tuşuna basıyorum. Bu sefer benim flash belleğim olan USB Hard Driver Vendor marka olan kısmına geliyorum. Enter'a basıp flash bellekten ön yüklemeye başlıyorum. Bundan sonra Windows kurulumuna geçebiliriz.
Windows'u birçok videomda detaylı bir şekilde format nasıl atılır anlatmıştım ama çok buraları hızlı geçeceğim arkadaşlar. O yüzden yine de izleyin. İleriyi tıklıyorum. Burada hiçbir değişiklik yapmıyorum. Türkçe bütün ayarlarımı Türkçe. İleriyi tıklıyorum. Şimdilik diye tıklıyorum. Bu ekran çıktığı zaman lisans koşullarını kabul edin. Buna tıklıyorum. İleri diyorum. Alttaki seçenek yalnızca Windows'u yükle gelişmiş kısmını tıklıyorum. Burada bizim hard diskimiz var. Öncelikle hard diskimizi tek parça haline getiriyorum. Bütün parçalara tıklayıp sil diyorum. Alttaki parçaya tıklıyorum. Sil diyorum. 500 GB'lık bir hard diskimiz var. Tek parça halinde kurmak istiyorsanız ileriye tıklayıp devam edebilirsiniz. Ama ben burayı bölmek istiyorum. Yeni diyorum. Çıkan rakamı siliyorum. Ve buraya 120.000 yazıyorum. Yani 120 GB'lık bir C sürücüsü ayırmak istiyorum. Uygula dedim. Tamam dedim. 116 GB'lık C sürücüsü oluşturdu. Geriye kalan 348 GB. Buna tıklıyorum. Yeni diyorum. Boyutunu değiştirmiyorum. Tamamı da D sürücüsü olsun diyorum. Uygula diyorum. Bunu da D sürücüsü olarak ayarladı. Daha sonra 116 GB'a tıklayıp buraya Windows kurmak istiyorum. İleriyi tıklıyorum ve Windows kurumuna başlıyoruz. Bu ekranı görene kadar hiçbir şeye dokunmadım. Birkaç defa bilgisayarımız yeniden başlamış olabilir. En son bu ekranımız gelecek. Daha sonra işleme başlayacağız. Bölge ile başlayalım demiş. Bu doğru mu? Burayı hiç değiştirmiyorum. Evet diyorum. Klavyemiz Türkçe Q, değiştirmiyorum. Evet diyorum. Bu kısmı atlıyorum. İnternet bağlantım yok seçiyorum. Eğer internet bağlantınız var derse Microsoft hesabı oluşturmanızı da soracaktır. O yüzden ben internet bağlantım yok diyorum. Sınırlı kuruma devam et diyorum. Bilgisayarımızın adını soruyor. Ben buraya bilgisayarımızın markası olan HP yazıp ileri yazıyorum. Siz de burada istediğiniz bir isim yazabilirsiniz. Parola soruyor. Parola koymak istemediğim için ben parola koymuyorum. Siz isterseniz buraya parola koyabilirsiniz. İleriyi tıkladım. Ve son olarak etkinlikleriniz eşitlensin mi? Evet diyorum. Ve kabul ete tıklıyorum. Windows kurulumumuz da tamamlandı. İlk önce mouse'umuzun sağ tuşuna basıp en altta kişiselleştir. Sol tarafta açılan menüden temalar,
alt tarafa doğru indiğimiz zaman masaüstü simge ayarları. Buradan masaüstünde olan simgelerimi seçiyorum. Bilgisayarımı seçtim. Kullanıcı dosyalarımı seçtim. Geri dönüşüm kutusunu seçtim. Tamam'a bastım. Ve bu ekranı kapattım. Bilgisayarımız geldi. Her formattan sonra hemen gösterdiğim yüklemiş olduğumuz veyahut da elimizde olan notebook'umuzun orijinal driverlarını nereden indirebiliriz? Bu konuyla alakalı bir tane driver'ı indirip size de göstermek istiyorum. Orijinal driverlarınızı mutlaka indirin arkadaşlar. Sakın driver pack gibi otomatik driver yükleyen paketleri kullanmayın. Hemen buradan internetime bağlanıyorum. Google Chrome'u indirdim ve yükledim. Buraya hemen HP driver yazıp Enter'a basıyorum. Karşımıza çıkan en baştaki resmi HP sürücülerin olduğu resmi HP'nin kendi sitesi. Alt kısma inersek dizüstü bilgisayar bizim ürünümüz. Tıklıyorum ve burada ürünümüzün seri numarasını girebilirsiniz yazan kısma şuraya ürünümüzün şöyle çevireyim. Burada yazan seri numaramızı yazıp Enter'a bastığımız zaman bütün driverlarımız otomatikman karşımıza çıkacaktır. Oradaki bütün driverlarımızı indirip bilgisayarımıza teker teker kurmamız gerekiyor arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız, beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Herkese iyi seyirler dilerim.